Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Böyle açık mavi tonlarında. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Ortası yaprak detaylı kahve çekirdeği desenim var. Yapraklarımın yanlarında. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldum. Tabanımız bu şekil. Patiğimizin kenarları, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlayacağız. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak 12 ilmeğimizi atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Geri dönüyorum. Bu ilk sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 şişede geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden ilmekler çıkartacağım. Üçüncü şişime. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında tığımdan yardım alarak ilmek çıkartacağım. Şişime takacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. 3 ilmek oldu burada. 4, 5 ve 1 ilmek daha çıkarttım, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Yine başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimi çıkartıyorum. Şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim, 4, şu beşinci ilmeğim, hemen şu kenara girerek en son bir ilmek de buradan çıkarttım, 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Evet, ilk şişimi ördüm. Boşalan şişim ile sıradaki ilmeklerimi de örüyorum. 5 şiş patik böyle aynı yöne dolana dolana örülüyor. Evet, 3. şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 4. şişime geçtim. Yine buradakileri de örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. 4 şişimizi de ördük çünkü. Evet, tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Patik burnuna şöyle baktığımızda artırmalarımızı şu sağ ve sol kenardan, şu kenarlardan yapacağız. Ortalardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geçtim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim yine düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. şişime geçtim. Kenarımız sol tarafta şurada. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum.
Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek bunu ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimde de 7'şer ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyorum. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Evet, ikinci şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek artırmamı yaptım ve kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Bakın, hemen bu ilmeğin kenarına girerek artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişteki ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Modelimizde her bir şişimizde 14'er ilmek olana kadar artıracağız hanımlar. Ardından model kurulumuna başlayacağız. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizi kurmaya başlayacağız. Modelimiz 12 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk şişimizde modelimizde 1. sıradayız. Öncelikle bakın, bu ilk sırada tek tek göstereceğim. İlmeklerimizi tarif ettiğim gibi öreceğiz. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ters örgü. Şu 1, şu da ikinci ilmeğim. 2 ilmek ters ördüm. Ardından 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Buralar kahve çekirdeği olacak. Tekrar buraya 2 ilmek ters örüyorum. İkinci kahve çekirdeği modelimiz için 3 ilmek düz örüyorum. Ortadaki yaprak modeline geldik. Bu modele. Bu modelimiz için de 3 ilmek ters, en son 3 ilmek düz örmüştük. Hemen buraya 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz, çünkü yaprak 9 ilmeğe kurulacak. Şu 3 ilmek düz, 2 ve 3. İkinci şişimden devam ettim. Tekrar 3 tane ters örüyorum. Burası yaprak modelimiz. 3 ters, 3 düz, 3 ters. Yeniden 3 ilmek düz örüyorum. Kahve çekirdeği olacak burası. Kahve çekirdeği arası için 2 ilmek ters. Tekrar kahve çekirdeği için, ikinci kahve çekirdeği için 3 ilmek düz ördüm. Burada son 1 ilmek kaldı. Kalan 1 ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimizde 1. sıramızı yaptık. Tabanımıza geldik. Tabana model kurulumu yapmayacağız. Bu tabandaki 2 şişteki ilmeklerimizi model bitene kadar düz olarak öreceğiz. Model kurulumunu ilk 2 şişe yapacağız. Evet, diğer şişime geçtim. Burasını da yine düz olarak örüyorum. Artık videonun devamında taban bölümü göstermeyeceğim. Buraları keseceğim hanımlar. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca örebilirsiniz. Evet, tabanımızı ördüm. Şimdi tekrar ilk şişime geldim hanımlar. Modelde 2. sıramız. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 2 tersimi ters örüyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ilmek düz. Burada tekrar 2 ilmek ters var. Ters örüyorum. 3 ilmek düz. Hemen bakıyorum, 3 ters var.
Tersleri ters örüyorum tekrardan. 3 ilmek düz. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci, şu da üçüncü düz ilmeğim. Tekrar yanında 3 ilmek tersim var. Ters örüyorum. Burada 3 ilmek düzüm var. Hemen burada 2 tane ters. Tekrar 3 ilmek düz var. Düz ördüm. Son bir ilmeğim ters. İkinci sıramız da bu şekildeydi. Şimdi şu tabandaki ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 3. sıramızı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Buraya ilk kahve çekirdeğini kuracağız. Bakın 3 düz ilmek var. 3. ilmeği alıp ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp önde bırakıyorum. Bu şekilde. Burada 2 ilmek kaldı. Şimdi ilkini örüyorum. İpimi şişime doladım. İkinci ilmeğimi de örüyorum. İlk kahve çekirdeğimizi yaptık. Tekrar 3 ilmek oldu burada. Aradaki 2 ters ilmeğimi tekrar ters ördüm. İkinci kahve çekirdeğimi yapacağım. 3. düz ilmeğimi ilk 2 düz ilmeğin üzerinden atlatıp burada bıraktım. 1 ilmek düz örüyorum. Artırdım. İkinciyi de düz ördüm. İkinci kahve çekirdeğimizi de yaptık. Bakın bu şekilde. Şimdi burada 3 ilmek tersimiz vardı. İlk ikisini örüyorum. Şu 1, 2. Şimdi yaprağımızı yapacağız. Burada bir düz ilmek bir de ters ilmek var hanımlar. Bu düz ilmeğimi ters ilmeğin önüne şöyle getiriyorum. Sağa doğru kesim yapacağım. Şöyle bakın düz ilmek, ikinci ilmek, ilk ilmeğin yani ters ilmeğin önüne getirdim. İkisini birlikte sağa doğru kesim yapıyorum. Burada yaprak yapacağız şimdi. Şöyle sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doluyorum. Bakın tam bu ortadaki ajuru yaptık. İkinci şişime geçtim. Buradaki ortadaki bir ilmeği düz ördüm. 3 tane düz ilmek vardı ortada. Ortadakini düz ördüm tekrar. İpimi şişime doluyorum. Buradaki bir düz ilmek ve solda bir ters ilmek var. İkisini bir keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yapmış oldum. Hemen yanına 2 ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeğini yapacağız şimdi. 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üstünden atlattım. Bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. İkinciyi de düz ördüm. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Kahve çekirdeği aralarında 2'şer ilmek ters var. Şöyle şu ikinci tersim. Diğer kahve çekirdeği modelimi de şöyle kuruyorum. 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üstünden atlattım. İlk ilmeği düz ördüm, artırdım. İkinciyi de düz örüyorum. Ve sonuncu ilmeğim ters. Modelde 3. sıramızı bu şekilde yaptık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Modelde 4. sıramız. Ortadaki yaprak model 12 sıradan oluşuyordu. Bu kahve çekirdeğini her 3 sırada bir tekrarlayacağız. 3 sıra boyunca kahve çekirdeğinde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ilmek tersimi ters ördüm. Bakın kahve çekirdeği modeli yapmıştık bir önceki sırada. Şimdi modelden sonraki bu ilk sıra. 3 düz ördüm. Tekrar 2 ters. Kahve çekirdeğinin 3 ilmeğini düz ördüm. Bakın şu yaprakta ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 2 ilmek ters örüyorum bu defa. Ortaya 5 ilmek düz öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. İkinci şişten devam ediyorum. 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Hemen yanında 2 tane tersim var. Tekrar kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Aradaki 2 ilmeğim ters. Ve yine kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm hanımlar. Tekrardan ilk şişimdeyim. Modelimizde 5. sıradayız. Yine ilk 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğinden sonraki 2. sıra bu. Kahve çekirdeğinin 3 ilmeğini düz ördüm. 2 tersimi ters örüyorum. Tekrar kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. Şimdi burada yaprak modelimizi yapacağız. Bu önde 2 ilmek ters kalmıştı. Şimdi bunun ilkini ters örüyorum. Ardından tekrar bu ters ilmek ile bu yaprağın ilk düz ilmeğini alıp sağa doğru kesim yapacağım. Düz ilmeği ters ilmeğin önüne bırakıp ikisini keserek örüyorum. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. İkinci şişime geçtim. Buraya bir ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Bir ilmek düz ördüm. Burada bakın bir düz ilmek, solunda da bir ters ilmek var. Bu 2 ilmeği birlikte
sola doğru kesiyorum. Bu tarafta da bir ters kaldı. Tersimi ördüm. Yine kahve çekirdeğimin ilmeklerini gördüğüm gibi örüyorum. 5. sıramız. Bu şekildeydi. Ve son bir kenar ilmeğimi ters ördüm. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim, ön yüzdeyiz. Modelimizde 6. sıramızı yapacağız. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğinden sonraki 3. sıramız. Buradaki ilmekleri düz örüyorum. Bir sonraki sırada tekrar kahve çekirdeği modelini kuracağız. 2 tersimi ters ördüm. Tekrar kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. Bir önceki sırada yapraklarımızın modelini kurmuştuk. Bu sırada gördüğümüz gibi öreceğiz. Burada kalan bir tersimi ters ördüm. Yaprağımın ilmeklerini düz örüyorum. 3 ilmek oldu. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7. Yaprağımın 7 ilmeğini düz ördüm. Yanındaki bir tersim ters. Tekrar buradaki kahve çekirdeğimin ilmeklerini de gördüğüm gibi örüyorum. 3 düz, 2 ilmek ters, tekrar 3 ilmek düz ve son kenar ilmeğim ters. Bu şekilde tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Tekrardan ilk şişimde modelde 7. sıradayım. Hem kahve çekirdeklerini kuracağız hem de yaprağımız artık şöyle kapanmaya başlayacak. Yapacağımız işlem şu. Kenardaki 2 tersimi ters örüyorum. Bakın buradaki 3. ilmeğimi aldım. İlk 2 ilmeğin önünden atlatıp bıraktım. İlkini düz örüyorum, artırdım. İkinciyi de yine düz ördüm. Kahve çekirdeğimizi oluşturduk. Aradaki 2 tersim ters. Tekrar ikinci kahve çekirdeğimi de aynı şekilde yapıyorum. İkinci ilmeği ilk 2 ilmeğin üstünden atlattım. Bir düz ördüm, artırdım. İkinciyi de düz örüyorum. Burada hanımlar, burada bir ters ilmeğim vardı. Bu ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi yaprağımızı kapatacağız. Şimdi ters ördükten sonra ipimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi, bakın 2 düz ilmek var, birlikte sola doğru keserek ördüm. Ters ilmekten sonra artırma yapıp sola doğru kesim yaptım. 3 ilmek düz öreceğim. 1. İkinci şişime geçtim. 2. 3. Şimdi yaprağımın burada 2 ilmek düzü var. Bunu da sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi alıp ilk ilmeğin önüne getiriyorum. İkisini bir keserek ördüm. Ve bu tarafa da bakın ipimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Yanındaki bir tersimi ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizi aynı şekilde burada da kuruyoruz. İpimi şişime doladım. İkinciyi de ördüm. Tekrar araya 2 ilmek ters örüyorum. Diğer kahve çekirdeğimi de aynı şekilde kuruyorum. Her 3 sırada bir bu kahve çekirdeği modeli kuruluyor. Ve son kenar ilmeğim ters. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Tekrar ön yüzde ilk şişimizdeyiz. 8. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi yine ters örüyorum. Bir önceki sırada kahve çekirdeği yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi normal gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın ikinci kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini de yine düz ördüm. Buradaki bir tersimi ters örüyorum. Şimdi bir önceki sırada yaprak modelimizi yapmıştık. Bir ilmek ters ördükten sonra yaprağımdaki 7 ilmeği düz öreceğim. 1, 2, 3. İkinci şişime geldim. 4, 5, 6. Bakın ajurumu da düz ördüm. 7. Buradaki bir tersimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. Aradaki 2 ilmeğim ters. Tekrar kahve çekirdeğimin 3 ilmeği düz. Ve sonuncu ilmeğimi ters ördüm. 8. sırayı tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Tekrar ilk şişimde modelde 9. sıradayım. Yine ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kahve çekirdeğinden sonraki 2. sıra bu. İlmekleri düz örüyorum. Tekrardan 2 ilmek ters. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. Buradaki bir ilmeği ters ördüm. Şimdi bir ilmek ters ördüm. Şimdi buradaki hanımlar, bir önceki sırada ajur olan ilmek vardı. Bu ilmeğimi de bu sıramızda ters öreceğim. Burada tekrar 2 ilmek tersimiz oldu. İpimi şişime doluyorum yine. Yine öndeki 2 ilmeği birlikte sola doğru keserek örüyorum. Yaprağımızı yapıyoruz. İkinci şişime geldim. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Tekrar yaprağımın 2 ilmek düzü var burada. Bunu da alıyorum.
sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne alıp ikisini kestim. Tekrar ipimi şişime doladım. Yani ajurumu yaptım. Burada da hanımlar bir önceki sıradaki ajur olan ilmeği ters örüyorum. Yanında bir ilmek daha ters var. Buradaki ters ilmek 2 oldu tekrar. Kahve çekirdeğimin ilmeklerini tekrar gördüğüm gibi örüyorum. 3 düz, 2 ters, 3 düz ve son bir ilmeğim ters. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Tekrar ilk şişimde modelde 10. sıradayım. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğim yine ters. Kahve çekirdeğinden sonraki 3. sıramız. İlmekleri yine gördüğüm gibi örüyorum. 3 düz, 2 ters. Yine kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Bakın burada 2 ilmek ters var. Ters ördüm. 2 tersten sonra 5 ilmek düz öreceğim yaprağım için. 2 oldu. 3. şişime geldim. 3, 4, 5. Tekrardan buradaki 2 ilmek tersimizi ters ördüm. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeği düz. Tekrar 2 ters. 3 ilmek düz. Ve son ilmeğim ters. 10. sıramızı tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimde modelde 11. sıradayım. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yine kahve çekirdeğinden sonra 3 sıra ördük. Kahve çekirdeğimi yapacağım. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp bıraktım. Bir düz örüyorum. Artırdım. Bir ilmek daha düz ördüm. Bakın tekrar 3 ilmek oldu. Aradaki 2 tersimi ters örüyorum. Tekrar kahve çekirdeği modelimi burada da kuruyorum ikinci kez. Bir düz ördüm, artırdım. İkinciyi de düz ördüm. Şimdi burada 2 ilmek ters vardı. 2 tersimi ters örüyorum. Tekrardan bakın. Buradaki ajur yaptığım ilmek, onu da ters örüyorum. Burada tekrar 3 ilmek ters oldu. Şöyle. Şimdi burada üçlü bir kesim yapacağız. İpimi şişime doluyorum. Yaprağımın 3 ilmeğini keseceğim. Bakın şurada 3 ilmek var. İlk ilmeği ilk şişimde, ikinci ve üçüncü ilmek ikinci şişimde. Şöyle yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği aldım. Şöyle ikinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getiriyorum. Sağa doğru kesim yapar gibi ikisini aldım ve yaprağın 3. ilmeğini de alıyorum. Bu 3 ilmeğin üçünü bir kesiyorum. Bu şekilde. Tekrar ipimi şişime doladım. Bakın buradaki bir önceki sıradaki ajur olan ilmeği de ters ördüm. Yanındaki 2 ilmeği de tekrar ters örüyorum. Yine bakın burada da 3 ilmek tersimiz oldu. Kahve çekirdeği modelimi burada da kuruyorum. Bir ilmek düz ördüm, artırdım. İkinciyi de düz ördüm. Tekrar 2 ters ve sonuncu kahve çekirdeği modelimi de kuruyorum. Bir düz ördüm, artırdım. Bir ilmek daha düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Modelde 12. ve sonuncu sıramızı yapıyoruz. Bu sıramızda 2 ilmek tersimi yine ters örüyorum. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Bu şekilde 3 ilmek düz. Tekrar aradaki 2 tersimi ters örüyorum. Şöyle yine kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Buraya 3 ilmek ters örüyorum. 3 ters. Yaprağım için ortaya 3 ilmek düz örüyorum. İlk modelin 1. sırasında yaptığımız işlemin aynısı. Bakın 3 düz ördüm. Tekrardan 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. Kahve çekirdeğimin ilmekleri. Aradaki 2 tersimi ters ördüm. Kahve çekirdeğimin 3 ilmeğini düz ördüm ve sonuncu ilmeğim ters. 12. sıramızı tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. 12 sıradan oluşan modeli tamamladık. Bakın ilk yaprağımız, kahve çekirdeklerimiz ortaya çıktı. Şimdi ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 12 sıradan oluşan modeli tekrar edeceğiz. Hiçbir fark yok. Şimdi bu kafanız karışmasın diye ilk sırayı tekrar size göstereceğim. Modele 1. sırada nasıl başlamıştık? Aynı işlemi yapacağız hanımlar. Şimdi bu ilk yaptığımız modeli unuttuk. Modelde 1. sıradayız. 2 ilmek ters örüyoruz. Modele 2. modele başladık. 3 ilmek düz.
2 ilmek ters, 3 ilmek düz. Şimdi ortada 3 ters, 3 düz, 3 ters yaprağımız için bu şekilde örüyoruz. 3 ters, 3 ilmek düz. İkinci şişimdeyim. Üçüncü düzüm. Tekrar 3 ilmek ters. Yine 3 düz kahve çekirdeği için. Arada 2 ters. Tekrar 3 ilmek düz ve son ilmek ters. Bakın modelin ilk sırasını kurduk. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Modelin ikinci sırası diye devam edeceğiz. İkinci sırada da yine ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Üçüncü sıradan itibaren yine yaprağımızı kuracağız. İlk modelin aynısını tekrar edeceğiz hanımlar. Hiçbir fark yok. Bu aşamada kafası karışanlar olursa videoyu geri alarak bakın şu ilk modelin sıralamalarını takip ederek diğer şu ikinci modeli ve üçüncü modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu 12 sıradan oluşan modeli 3 kez tekrar ediyoruz. İlkini zaten baştan sona birlikte yaptık. İkinci modelin ilk sırasını da oluşturduk. Şimdi ön yüze geçip modelin ikinci sırası diye devam edeceksiniz. Dediğim gibi videoyu biraz geri alarak şu ilk modelin sıralamalarını takip ederek bu diğer modelleri yapacaksınız. Hiçbir fark yok. Her sırada aynı işlem aynı şekilde yapılıyor. Kaydırmalı bir model değil. Aynı sayılarla aynı hizada aynı şekilde toplamda 3 tane modeli tamamlayacağız. Ben patiğime gördüğünüz gibi zaten 3 yaprak yaptım. En son 3. yaprak modelimin 12. sırasını tamamladım. Sonra bilek bölümüne geçtim. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım. Ardından bilek bölümünde buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım. Geldim 3 tane yaprak modelimi yaptım. En son 3. modelimin 12. yani sonuncu sırasını ördüm. Şimdi ilk şişimdeyim. Hemen bilek bölümüne geçeceğiz. İlk şişimdeyim hanımlar. Bu defa model kurulumu yapmıyoruz artık. İlmeklerimin hepsini normal düz olarak örüyorum. Patiğimizde haroşalı boğaz tekniği kullanacağız. Bot patik tarzı bir görüntü olacak. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geçtiğimde şöyle yapacağım. Bakın bu ikinci şişime 8 ilmek atacağım. Şu haroşalı boğazımız için. İkinci şişime geçtim. Hemen ikinci şişime şöyle ilmek atıyorum. Bakın şöyle. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir ilmek daha attım. 8 ilmek attım. Şimdi bu attığımız 8 ilmeğin 7'sini haroşa örgü olarak kullanacağız. 8. kesim ilmeğimiz olacak. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde hanımlar düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şöyle ilk ilmeğimi aldıktan sonra bakın sayarak gideceğim. Haroşa yapacağım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. 8. ilmekte hemen yandakini de alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. Bu şekilde kesimler yapacağız. Şişimizde 14 ilmek vardı. 8 ilmek buraya attık. 22 ilmek oldu böylece. Tekrar 14 ilmek kalana kadar böyle kesimler yapacağız. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İpim benden tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 7 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri döndüm. Kenar ilmeğimi aldım. Yine 7 ilmek örüyoruz. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ip benden tarafta kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Haroşalı boğazı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Hep ön yüzde kesimler yapacağız. 7 ilmek öreceğiz. 8. ilmekte kesimi yapacağız. Şu 4. 5. 6 ve 7. ilmeğimi ördüm. 8. ilmekte yandan da bir ilmek alıp keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar kesimler yapacağız. Ta ki biz bu kesme işlemine bu şişte 14 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bakın şu haroşalı bölümde 8 ilmek var. Şurada da 4, 8, 10. 18 ilmek var. Burada 4 ilmek daha keseceğiz. 14 ilmek kalacak. Bu şekilde haroşalı boğazımızın bu kısmını bu şişimizde şu iki şişte hani şurada toplam 14 ilmek kalana kadar keselim gelelim.
Evet hanımlar, burada 14 ilmek kalana kadar kesimimi yaptım. Bakın 4, 8 ilmek burada var. 6 ilmek de burada, 14 ilmek kaldı. Şimdi bu kalan ilmeklerimi artık örüyorum. Geri dönmedim, kesim yapmıyorum. Şişte tekrar 14 ilmek kaldı burada. Şimdi tabandaki bölümdeyim. Burada da yine ilmeklerimi düz öreceğim. Çünkü ön yüzdeyim. Birazdan patiğimizin sağ bölümündeki haroşalı kenarımızı da yapacağız. Öncelikle tabanımızı düz olarak örüyorum. Tabandaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Yeniden bu ilk şişime geldim. Tam bu ilmeklerimi de yine öreceğim. Düz olarak. Hepsini düz örüyorum sırasıyla. Evet, buradaki 14 ilmeğimin tamamını ördüm. Şimdi haroşalı boğazımızın bakın tam orta kısmından ilmek çıkararak, bakın izi bile belli olmuyor hanımlar, orta kısmından ilmek çıkaracağız. Şöyle bakın, ilk ilmeğimi şuraya girerek çıkaracağım. Model bütünlüğü tam ortada sağlansın diye. Bakın şurada ilmek yerimiz var. Tam bunun içine girerek ilmek çıkarttım. Diğer tarafı yaparken 8 ilmek atmıştık. Şimdi buradan da 8 ilmek çıkaracağız. Çok pardon. Bu ilk başlangıç yerlerine girerek sırasıyla başlangıç yerlerine şöyle girerek ilmek çıkartıyorum. Şu ikinci ilmeğim. Devam ediyorum. Şöyle üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. Bakın bu şekilde. 5, 6, 7 ve hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. Bu da 8. ilmeğim. Şöyle. Bakın 8 ilmek de buradan çıkarttık. Şimdi burada da 22 ilmek oldu. Geri dönüyoruz. Burada da kesimler yapacağız. Fakat burada arka yüzde kesimler yapacağız. Şu kesim yerleri, şu kenarımız düzgün düşsün diye burada arka yüzde kesim yapıyoruz. Bakın şu an arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ilmek örüyorum. Burada da yine 8. ilmekte şöyle ilmeğimin yönünü düzelttim. Arka yüzde bakın, yandan da bir ilmek alıp arka yüzde olduğum için tersten kesim yapıyorum. Burada da yine 8. ilmekte kesim yapıyoruz, fakat kesimi tersten yapıyoruz bu bölümde. Kesimden sonra geri dönüyorum. İp karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Kalan 7 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Patiğimizin bu sağ kenarındaki haroşalı boğazda da kesimler böyle yapılıyor. Geri döndüm, bakın yine arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi örüyorum. 8. ilmekte şöyle yandan da bir ilmek alıp ikisini tersten kesiyorum. Patiğimizin sağ kenarı da bu şekilde yapılacak. Yine hanımlar, buradaki kesimlere de şişimizde 14 kalana kadar devam edeceğiz. İlk başlangıçtaki sayıya dönecek ilmek sayılarımız. Tekrar geri dönüyorum. Aynı işlemi yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmekte şöyle yandan da bir ilmek alıp tersten kesiyorum. Bakın şurada hanımlar 8 ilmek var. Burada da 5, 10, 12 ilmek var. Yani 20 ilmek var. Burada da hanımlar 6 ilmek kalacak. Yani toplamda şu kenarda son 6 ilmek kalacak. Şuradaki ilmekleri keseceğiz. Yani şişimizdeki ilmek sayısı 14 kalana kadar bu şekilde kesimlerimizi yapacağız. Şimdi kesimlerimizi 14 kalana kadar yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bakın kesimlerimi yaptım, geldim. Şu ortadan tam şöyle duruyor modelimiz. 8 ilmek burada var. Bakın 6 ilmek de burada kaldı. 14 ilmek. Artık geri dönmeyeceğim. İlmeklerimi şu an arka yüzdeyim. Ters olarak öreceğim. Patiğimizin bu haroşalı boğaz kısmını tamamladık. Artık kesimler falan yok. Patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Bakın şu an yine ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Taban bölümdeyim. Bu bölümde hanımlar bilek bölümüne kadar, yani şu uca kadar, şu uçlar arası işlem yapacağız. Buraya kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde patiğimizi devam ettireceğiz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız.
Sadece bilek kenarlarında 7'şer ilmek haroşamız var. Haroşa ilmekleri haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Haroşalı boğaz kısmı için 8 ilmek atmıştık. 7'sini haroşa olarak kullanmıştık ve birinde 8.'yi de kesim yapmak için kullanmıştık. Bu şekilde devam ediyorum. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Son 7 ilmeğimi düz öreceğim haroşa. Bu şekilde. Evet. Bakın geri döndük. Ön yüzdeyiz. Artık burada fazla şiş kullanmayacağım. Şiş sayılarını azaltacağım. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İlk 7 ilmek haroşa zaten düz örülüyor. Ön yüzde olduğum için devamındaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, ilk şişimi ördüm. Şimdi bu ikinci şişimdeki ilmeklerimi de yine ilk şişimle örmeye devam edeceğim. Şiş sayılarını azaltacağım burada. Bu şekilde devam ediyorum. İki şişteki ilmekleri böylece tek şişte topladık. Şiş sayımız azaldı. Şöyle. Şimdi diğer iki şişteki ilmekleri de diğer şişimle birleştireceğim. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzdeyim. Taban bölüm burası. Ve son şişime geldim. Yine şişimi bırakıyorum. Bakın buradaki şişteki ilmekleri de aynı şişle örüyorum. Patiğimizin arkasını böyle 3 şiş ile örebiliriz. Son 7 ilmeğim haroşaydı. Bunu da yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Şu uca kadar gideceğiz geleceğiz. Bu şekilde patiğin arkasını tamamlayacağız. Bakın haroşalı boğaz şöyle duracak. Gördüğünüz gibi. Ben patiğimin arka bölümünü ne kadar yaptım hanımlar? Şu bölümü hemen söyleyeyim. Şu ortadaki bakın haroşalı boğaza ilmek attığımız yerden itibaren saydığımda şöyle sayıyorum. Burada şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam orta kısımdan itibaren şurada 7 diş haroşa olmuş. Ben orta kısımdan şu arkaya kadar toplam 20 diş yani 20 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre bu sayı tam oldu. Bu aşamada sizler bakın ölçüyü şöyle ayarlayacaksınız. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler için söylüyorum. Mutlaka ayağınıza patiğinizi giyin ölçün. Şu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim. Ardından topukta buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Bu aşamada şöyle sol taraftaki şişime 24 ilmek taktım. Kalan ilmekleri de sağ şişime aktardım. Bu şekilde yapmamın sebebi şu, topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamı yine haroşa olarak öreceğim. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte şu öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. 23 ördüm. 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısımda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet, son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimi yapacağım. 7 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte yandan da bir ilmek alıp
ikisini kesiyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada burada 6-7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu keselim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu ördüm geldim. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Diğer kesimlerde şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde kalan ilmekleri de keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Şimdi önce benden taraftaki ilmeğimi tığıma aldım. Sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir topluyorum. 2 tane de zincir çekiyorum buraya. Sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şöyle arka ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle şöyle düğümleyerek burayı sıkılıyorum. Bu şekilde. Hemen bakalım patiğimizin topuğuna. Bakın şöyle tek taraflı bir kesim. Ayağı gelince zaten şöyle duruyor. Bakın izi bile belli belirsiz. Çok sade şık görüntüsü oluyor bu tarz topukların. Evet, patiğimiz böyleydi hanımlar. Hemen makineye getireyim, birlikte patiğimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok hoş, güzel, böyle tek renk, sade model sevenler için harika bir fikir oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu. Bu şekilde. Hemen topuğumuzu da gösteriyorum. Tabanımız. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.